Çocukken çok patlatırdık. Dostlar selamlar. Bugünkü videoda Redrot V17'yi inceleyeceğiz. Dyson katil olarak piyasaya sürülen oldukça iddialı bir ürün. Redrot markası süpürgesine o kadar güveniyor ki sizin ofisinize bir tane hediye edelim, kullanın dediler. Ben de bu iddialı ürünü sizlerle beraber inceleyeceğim. Şimdi gelin kutuya göz atalım. Burada kutuyu açmak için bir yer yapmışlar. Genelde böyle şeyleri güzel açamam. Ama bu güzel açıldı. Kutusu bayağı güzel. Süpürgenin kendisi burada. Önce şunları mı açıyoruz? Pil yuvası burada. Bunların da hepsinin üstünde jelatin var. Burada yedek başlıklar var. Çift başlıklı ilginç bir sistem yapmışlar. İki yöne de doğru döndüğü için bir tanesi böyle daha yumuşak yüzeyleri, bir tanesi daha sert etki ederek buradan da vakumluyor. Şöyle bir uzatma aparatı var istediğimiz yere döndürebildiğimiz. Acayip güzel kutulamışlar ha. Bunu tekrar koysam bunun içine sığmaz. Şöyle bir uç var. Arabaları, koltukları falan temizlemeye yarıyordur. Şöyle borusu var. Bu arada metal herhalde. Bayağı sağlam. Burada kullanım kılavuzu, garanti kartı ve nasıl bir araya getireceğimizle ilgili bir kitapçık var. Bir tane de şu askı aparatının duvara monte etmek için 2 vida ile 2 tane dübel göndermişler. Onlara da birazdan bakalım. Videolarını izlemiştim. Böyle ışıklı bir tane uç vardı. Hem arabaların hem de böyle koltukların arasındaki kirleri temizlemek için. Onu da şuraya koyayım. Yani kutulamalarına bayıldım. Bayağı emek var yani bu kutu işinde. Şöyle minik bir başlık var. Birazdan kullanınca göreceğiz. En çok ilgimi çeken şeylerden biri de bu. Bu askı aparatını duvara biraz önceki vidalarla sabitliyoruz. Ve şurada çıkan bütün aksesuarlar buna sığıyor. Aynı zamanda buradan şarj da olabiliyor. Bu bayağı hoşuma gitti. Yani buradaki şunu ayrı bir yere koyup evde genelde kaybolur öyle şeyler. Bir tane uç olur. Onu kullanırız genellikle. Ama hepsi tek parça halinde bunun üzerinde duracağı için bence güzel olmuş. Hoşuma giden detaylardan bir tanesi de bu. Bir tane adaptör çıktı. O da güzel bir şeye benziyor. 30 volt 0.8 ampermiş. Yani toplamda 24 wattlık bir adaptörmüş. Pillerimizi şarj etmeye yarıyor. Şimdi esas gelelim süpürgenin kendisine. Burada bir şey kaldı mı? Çok ilginç ya. Bu kutuya ne kadar uğraşmışlar. Süpürgenin kendisi bu. Bayağı hafif. Bayağı hafif yani. Tabii şu an hiç pil falan hiçbir şey takılı değil ama bayağı şık duruyor. Çalıştırmak için sabırsızlanıyorum. Hemen şu son parçayı da göstereyim. Ondan sonra ben içinde bir tane var sanıyordum. 2 tane varmış. Bu da böyle eğilmemiz gereken yerleri, mesela koltuğun altını süpürmek falan istiyorsak şöyle ayarlayabiliyoruz açısını. Böyle bir aparat göndermişler ki bence gayet mantıklı. Boyu uzuyor herhalde bunun. Evet. Bir tane de böyle koltuk, sandalye gibi şeylerin üzerine böyle hızlıca temizlemek için klavye, mouse, işte masamızın üstü gibi yerleri temizlemek için kullanabileceğimiz bir aparat da burada. Şimdi şunları hemen bir sökelim. Şöyle pilini de takalım. Lityum iyon pilmiş. Bunların ömrü bayağı uzun oluyor bu arada. 2500 miliampermiş. 25.9 voltla şarj oluyormuş. Toplamda da 65 wattlık bir kapasitesi varmış. Şimdi bu arkadaşı buraya takıyorum.
Evet, şu an daha bayağı hala hafif yani. Şu an ben bununla herhangi bir yeri süpürebilirim. Şu an ben bununla herhangi bir yeri süpürebilirim yani. Üzerinde olması gereken her şey var ve bayağı hafif. Bayağı hafif yani. Bir çalıştıralım. Şurada da bir etiket var. Her yeri yapıştırmışlar. Oo, ne güzel gözüküyor. Çalışmadı. Ha, çalışmış. Şu tetik gibi olan yere basınca çalışacak herhalde. Bastım, çalıştı. Şu an Eco moddaymış. Medium mod, Turbo mod, tekrar Eco. Bir turboyu alalım bakalım. %27 şarjı varmış şu an. Zaten genellikle tam dolu göndermezler pil kargo sırasında ve depolama sırasında kötü hale gelmesin diye. Gördün mü vakumu? Elime baksana, bak şurayı bir çeksene. Bayağı güçlü. Elini alsana şöyle. Süpürge satanlar öyle yapar. Asıyor, asılabilir mi o? Yapışacak mı? Yapışıyor da tetikle çalışıyor ya. Tetikle çalıştığı için bırakamıyorum. Yani ben bırakınca şey oluyor. Burayı bantlasak tutuyor. Bayağı iyi ya. Bu arada HEPA filtresi varmış. Ben o filtre sistemini de çok merak ediyordum. Şöyle çift filtreli bir sistem yapmışlar. Filtrenin birisi burada, birisi burada. Diyor ki bunu yıkarsanız güneş ışığında 24 saat bekletin diyor kuruması için. Yani dışarı hiç toz atmadığını falan söylüyorlar. Onları birazdan deneyeceğiz. Şimdi şuradaki şeyleri alalım. Başka poşetini çıkaracağımız bir şey kaldı mı? Şunların falan poşetini çıkaralım. Birazdan da bir test yapalım. Şimdi her şeyi paketinden çıkardığımıza göre testlere geçebiliriz. Bakalım abartıldığı kadar güzel temizliyor muymuş? Elimizdeki imkanlarla ve kirli yerlerimizde temizleyerek test edelim. Kutunun içinden çeşitli amaçlar için üretilmiş çeşitli uçlar çıkıyor. Genel temizlikte kullanmak için özellikle yerleri ve halıları temizlerken şu çift fırçalı uç bayağı güzel. İkisi ters yöne dönerek özellikle arkadakinde böyle V şeklindeki yapısı sayesinde bayağı güzel temizlik yapıyor ve kirleri ortaya toplayıp vakumlamasını kolaylaştırıyor. Fırça başlıklarının tasarımı sayesinde de ayrıca bir temizliğe ihtiyacı olmuyor çünkü kendisini döndükçe de temizliyor. Bana ilginç gelen aparatlardan bir tanesi de şu alt hortum. O alt hortum sayesinde dip köşe temizlik yapmak mümkün. Artık ulaşamayacağımız hiçbir yer kalmıyor. Çok fazla eğilmeden, zorlanmadan kolumuzu uzatarak çok dar koltuk altı, dolap altı gibi yerlere girebiliyoruz. Diğer bir hortum da herhalde böyle elle uzatmamız gereken yerlerde kullanılıyor. Ben şu ana kadar kullanmadım ama arabanın altını, kenarını, köşesini temizlerken mutlaka işe yarayacaktır. Bayağı uzuyor. Mesela araba koltuklarının altında muhtemelen işe yarayacaktır. Diğer bir ucumuz toz fırçası. Ben masamın üstündeki tozları bununla temizledim ve klavyenin üzerindeki tozları bununla temizledim. Bayağı güzel toz alıyor. Perdeleri de temizleyenler gördüm internette ve aynı zamanda böyle ızgaralı havalandırma tarzındaki yerlerin de aralarındaki tozları güzel aldığını söylüyorlar. Şu ışıklı uç sayesinde de hem böyle dar alanlardaki tozları rahatlıkla görebiliyoruz çünkü karanlık yerlerde oluyor genellikle bu tozlar. Aynı zamanda da ucu bayağı ince olduğu için neredeyse her yere giriyor. Sandalyenin arkasındaki küçük boşluklara da giriyor, dolap aralarına da giriyor, koltukların kenarlarındaki köşelerindeki küçük yarıklara da girebiliyor. Bu uç da hem toz almak için hem de ucundaki şeyi arkaya iterek daha yüksek vakum elde etmek için kullanılabilir. Mesela sandalyenin üzerinde kalmış, deliklerin içerisine çökmüş tozları almak için ben bu ucu kullandım. Bayağı güzel vakumluyor. Son olarak hem koltuk, kanepe gibi yerlerde hem de halının üzerindeki hayvan kılı gibi böyle daha yapışkan, daha sert yapışmış şeyleri almak için bir uç var. Gerçekten çok başarılı bir uç. Eğer evcil hayvanınız varsa çok fazla çaba sarf etmeden evi temizlemek mümkün. Biz bu uçları test edebilmek için komşumuzun kedilerinden destek aldık. Süpürgenin sesini çok sevmediler. Biraz kenara köşeye kaçtılar ama tüylerini gayet güzel bir şekilde temizledi. Duvara askı aparatı sayesinde de üzerindeki bütün ekipmanları aparatın üzerine takıyoruz ve herhangi bir yerde malzememiz kalmıyor. Astığımız an şarj olmaya başlıyor. İstediğimiz ucu hemen değiştirip alıp kullanabiliyoruz. Süpürgenin genel özelliklerinden bahsettik ama böyle şıklığı ve kullanım kolaylığının yanında sağlığımız için de faydalı şeyleri var. Mesela 2 tane HEPA filtresi var. Bu 2 tane HEPA filtresi sayesinde evdeki
tozlara, ev akarlarına karşı alerjisi olanlar için de havayı temizleme özelliği var. Yani yerdeki tozları çekiyor, dışarı herhangi bir toz atmadığı için tekrar tozla havayı solumak zorunda kalmıyoruz. Bu da hava kalitesine karşı hassasiyeti olan insanların sağlığı için iyi bir şey. Yine bu alt hortumla beraber başlıkları da iyi döndüğü için 360 derecelik bir açı sağlıyor bize. Yani çok fazla hareket etmeden elimizin küçük hareketleriyle hem başlığı hem de dikeydeki hareketlerini kontrol edebiliyoruz. Bu da hem ulaşılması zor yerlere kolay ulaşmamızı sağlıyor hem de süpürme yaparken bizi fazla yormuyor. Bu arada yormuyor derken gerçekten süpürge çok hafif, yani ağırlığını hissetmiyoruz. Bir de bu dönen başlığı kullanıyorsanız eğer o da bir miktar kendisini sürüklüyor, yani otomatik giden bir araba gibi kendisini birazcık çekiyor. Dolayısıyla neredeyse hiç güç harcamadan temizlik yapabiliyoruz. Gelelim pil meselesine. 3,5 saatte şarj oluyor makinamız ve 1 saate kadar çalışma süresi var. Bu ekonomik modda çalıştığı zaman 1 saatte çalışıyor. Ekonomik modda yaptığım temizlik bayağı iyiydi. Yani diğer modlara aldığımda tabii ki çok daha fazla vakumluyor ama ortalama bir senaryoda ekonomik mod yeterli oluyor. Ben turbo modda da biraz deneme yapmaya çalıştım. Ama inanılmaz hızlı bitti pili. Turbo modda çok uzun süre çalışacağını düşünmüyorum. Onun dışında ekonomik mod ve orta mod, medium mod günlük kullanımda yeterli olacaktır. Bizim ofis yaklaşık olarak 50-60 metrekare. Tek şarjla tüm ofisi temizleyebildik. Şunu merak edenler olabilir. Şarj olurken çalışmıyor makine. Yani şarjı bitti, ben kabloya takayım, gerekiyorsa kablolu kullanayım diyorsak onu yapmıyor. Şarjdan çekip kullanıp tekrar şarja takmamız gerekiyor. Süpürürken bir de şeyi fark ettim sonradan. Bu haznenin arkasında İçini temizlemek için minik de bir fırça çıktı. Onun da orada sabit olması hoşuma gitti. Çünkü böyle şeyleri kenara köşeye koyduğumuz zaman genelde kayboluyor. Her şeyin yeri belliyse ben bu tip cihazları daha çok seviyorum. Bu çift fırçalı uçun şu özelliğini de sevdim. Hem iri parçaları hem minicik parçaları hem de böyle toz gibi gözle neredeyse görünmeyecek kadar küçük parçaları aynı anda gayet güzel bir şekilde vakumlayabiliyor. Döndüğü için de yeri bayağı temiz bırakıyor. Temiz hissi veriyor. Mesela halının üzerinde de halıyı sanki böyle tarakla taramışız gibi güzel de bir his bırakıyor. Süpürgenin renkli bir ekranı var. Ekranda sadece ekonomik mod ya da turbo mod gibi şeyleri görmüyoruz. Birkaç ayar menüsü de var. Mesela 13 tane dil desteği de var. Ben şu an aldığım gibi kullandım. Dilini falan hiçbir şeyini değiştirmedim. Ama menülerine girerek o ayarları yapmak da mümkün. Ayrıca süpürgenin çok sessiz olduğundan da bahsetmeliyim. Gerçekten bayağı sessiz. Turbo modu aldığımızda biraz daha ses yapıyor ama ekonomik mod ve medium modda rahatsız edici hiçbir ses yok. Bu da benim bayağı hoşuma gitti. Evin içerisinde uzun süre süpürge sesine maruz kalmak benim hiç hoşuma gitmezdi. Bu gerçekten rahatsız etmeyecek seviyede ses çıkarıyor. Yaklaşık 50-60 metrekare olan ayakkabıyla girdiğimiz ve 3 kişi çalıştığımız ofisimizi temizledik. Neredeyse bir şarjla temizlendi. Şu an içerisindeki tozları merak ediyorum. Ne kadar toz çıktı, ne kadar kıl çıktı, kedi falan da getirdik. Ama ondan önce şuradaki HEPA filtrelerin durumunu merak ediyorum ben. Şöyle bir çevireceğim ve o filtreler sıfırdı. Ne kadar tozlanmış olabilir, ne olmuş onu bir açıp bakmak istiyorum. Burada herhangi bir şey yok. Şu an sıfır gibi. Şurası da bayağı temiz. Altta birkaç filtre daha var sanırım. Ben bunu bir tekrar kapatayım. Ondan sonra alt tarafa bakalım. Evet, burayı merak ediyorum. Şu tuşa basıp nasıl açılıyor bu? Hazır mıyız? Temizlemesi bu kadar kolay. Bu benim bayağı hoşuma gidiyor. Herhangi bir torbası vesaire yok. Burayı böyle kapattığımız zaman tekrar hazır. Ben şuraya biraz bakmak istiyorum. Bu kadar kedi kılı nereden gelmiş ya? Bak burada metal parçalar da var, böyle bizim lehim yaparken falan kullanıp yere düşen parçalar da var. Bunlar ağır olduğu için daha önceki süpürgem çekmiyordu bunları, şu tip parçaları. Hem ağır hem ince. Bunlar ne? Bu ne mesela? Taş var ya. Ayakkabımızın altında taş mı getiriyormuşuz biz buraya? Şu 3 boyutlu yazılan çıkan parçalar. Şunlar ne kadar toz olmuş. Şunlar geçen bizim kestiğimiz şeyler. Bak tahta parçaları var. Çekirdek. Ama acayip kedi kılı varmış ya. Tek bir temizlikte gördüğünüz gibi bu kadar tozu emebilmiş Red Rod. Ben çıkan sonuca hayran kaldım diyemeyeceğim. Biraz iğrenç de bir görüntü var. Bu kadar tozlu muymuş burası? Yani kedilerle bir 15-20 dakika oynadık. Her yer kedi tüyü olmuş ve bu kadar kedi tüyü nereden çıktı bilmiyorum. Bizim saçlarımız falan da var.
Büyük parçalar da var. Ben onlara şaşırdım en çok. Böyle taş gibi bir sürü parça var. Halbuki biz öyle parçaları hiç görmüyorduk yani. Ayakkabımızın altında geliyor muhtemelen. Bunların hepsini güzel bir şekilde temizlemiş ve hemen tek tuşa basarak içerisini temizlemek mümkün. Kendi HEPA filtreleri, yani o hava temizliği yapan filtreleri de hiç kirlenmemiş. Şu altında birkaç tane daha filtre sistemi var. Sanırım onlarla alakalı. Onlar kaba kirli alıyor. Havayı da üstteki filtreler temizliyor herhalde. Sonuç olarak şöyle bir toparlayayım. Ürünün görselliğinden, ürün kalitesinden, yani şu plastik parçalarının, metal borusunun falan kalitesinden çok memnun kaldım. Kullanım kolaylığı çok iyi. Hem hafif hem de böyle her yere girebiliyor. Arabada, evde çok küçük detaylı temizlik yapılacak yerlerde kullanmak için de gayet başarılı buldum. Redroad ekibine teşekkür ediyorum ofisimize böyle bir hediye gönderdiği için. Sadece hediye gönderdiği için değil, kendi düşüncelerimi de açıklamak istedim. Yani hediye geldi diye güzel şeyler söylediğimi düşünmeyin. Gerçekten güzel yani. Dyson'la kapışır mı, Dyson'ı geçer mi bilmiyorum. Birkaç defa Dyson kullanmıştım var. Bana böyle çok da farklı hissettirmedi, yani bir Dyson kullanıyormuşum gibi hissettirdi. Hatta internette okuduğum yorumlarda bazı özelliklerinin Dyson'dan daha iyi olduğunu söylemişler ama çok iddialı konuşmayayım, ben elektrik süpürgesi mühendisi falan değilim. Genel olarak memnun kaldığımı, bir kullanıcı olarak memnun kaldığımı ve fiyatının muadillerine göre uygun olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili bütün açıklamalar, linkler, detaylı bilgileri açıklamalar kısmında paylaşacağım. İsteyenler oradan daha detaylı bilgi alabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.